Hepinize merhabalar. Şimdi Rimskaya metro durağında indim ve Andrei Rublev Müzesi'ne geldim. Müze 21 Eylül 1960'ta Rus ikon ressam Andrei Rublev'in 600. doğum yıl dönümünde açıldı. Bu müzede 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar birçok eser yer alıyor. İşte müzenin bulunduğu bina burası. Size bu binayı özellikle gösteriyorum çünkü müzeyi bulması biraz zor. Bu müzenin tasarımı diğer müzelere hiç benzemiyor. Bu müzede video çekmeme izin veren Darya Shvedova hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin içine girdim. Müzeye giriş ücreti 400 ruble. Burada 13 ve 15. yüzyıllara ait eserler var. Burada meşhur freskleri görüyorsunuz. Şimdi burada Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini görüyorsunuz. Şimdi Hristiyanlar bazı özel bayramlarda İsos Voskres yani İsa dirildi derler. Ve şöyle bir şey de var. Voskresenia yani pazar gününün adı bu kelimeden geliyor. Fresklere dair fazla bir şey bilmediğim için buradaki muhtemelen birçoğu freski anlatamayacağım size. Sadece Hz. İsa'yı anlatabilirim. Ve burada görmüş olduğunuz eserlerin hepsi 13 ve 15. yüzyıllar arasında yapılmış eserler. Burada 15. yüzyılın sonundan kalma bir eser var. Şimdi burada Hz. İsa'nın havarilerinden biri olan ve Yuhanna adı verilen İncil'in yazarı olan Yuhanna'nın doğumunu görüyorsunuz. Hemen yan tarafları göstereyim. ...16. yüzyıla ait bir fresk. Şimdi burada Hristiyanların savaşlarda kullandığı sembolleri görüyorsunuz. Burada da semboller var. Şimdi tam karşımızda 14. yüzyıldan kalma bir eser var. Bu eser 14. yüzyılda o dönemki adı Konstantinopol olan, şimdiki adı ise
İstanbul olan şehirden bir eser. Şimdi geldik birinci kattaki son odaya. Bu müze tam 10 katlı. Şimdi bu eserin adı Voskresenie. Voskresenie Rusça'da aynı zamanda pazar demek. Size az önce anlatmıştım. Bakın bu eser 16. yüzyılın sonundan kalma. Şimdi size bu katta göstermek istediğim son 2 adet fresk var. Şimdi burada da hem bir fresk görüyorsunuz. Freskin önünde duran hanımefendi de bir güzel sanatlar öğrencisi ve bu freskin bir kopyasını çiziyor. Birazdan ben de sizin için çizimini göstereceğim. Az önce bu hanımefendiden sizler için çizdiği resmi göstermesini istedim. Sağ olsun o da beni kırmadı ve teşekkür ediyorum. Resimde bazı eksiklikler görebilirsiniz çünkü çizim henüz bitmedi. Bunu da burada belirteyim. Şimdi ikinci kattaki gezimize devam ediyoruz. Şimdi burada Hristiyanlık inancına ait sembolleri görüyorsunuz. Burada da bu görmüş olduğunuz görsel Hz. İsa'nın doğumunu anlatıyor.
Bu da yine Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini anlatan 17. yüzyıldan kalma bir eser. Şimdi az önce size gösterdiğim fresklerin hemen tam karşısında bu şekilde 2 tane kitap var. Şimdi birazdan onların size ne olduğunu göstereceğim. Şimdi az önce size 2 tane kitap göstermiştim. Solda olan kitap Luka İncil'i arkadaşlar. Yakından göstereceğim. Az önce size gösterdiğim sağ tarafta kalan kitap ise bir Yuhanna İncil'i. Ve size göstermiş olduğum bu 2 İncil orijinal. Şimdi biraz daha ileride burada bir haç görüyorsunuz. Bu haç günümüzde Rusya'daki kiliselerde de kullanılıyor. Şarap içilen bardak. Bir adet tabak motifli. Şimdi bu odadaki bir diğer salondayız. Daha doğrusu bu kattaki bir diğer salondayız. Bakın burada da 17. yüzyılın sonundan kalma Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini gösteren bir eser var. Şimdi bu eserin yan tarafında yazılar da var ama okunmuyor.
Bu arada salon, daha doğrusu odalar ışıklı olduğu için size bazı resimleri net gösteremiyorum. Beyaz ışık ekrana geliyor. Şimdi burada Yuhanna İncil'inde Hz. İsa'nın bir tasvirini görüyorsunuz. Bu arada buradaki bazı eserlerin üstünde eski Slav dilini görmeniz mümkün. Şimdi bu elimle gösterdiğim, görmüş olduğunuz şey bir çadır. İnanması güç ama evet, bir çadır. Şimdi burada da 18. yüzyılda bir Hristiyan bayramını görüyorsunuz. Burada meşhur son akşam yemeği var. Bunlar da diğer eserler. Şimdi benim Hristiyanlık hakkında pek fazla bilgim olmadığı için bunlara fazla bir yorum yapamıyorum. Eğer bu videoyu izleyen Hristiyan varsa bana açıklayabilir. Bu arada Hristiyanlıkla alakalı şunu söylemem gerekiyor. Hristiyanlık dünyada en çok mensubu bulunan din. Şimdi bu solda görmüş olduğunuz şey de bir çadır. Bu arada size az önce bu gösterdiğim eser de Hristiyanlığın dirilişini anlatıyor. Şimdi bu kattaki son odaya girdik. Buradaki freskler gerçekten çok büyük. Şimdi kamerayı sizler için yukarı kaldırdım. Burada dediğim gibi fresk çok.
Şimdi sıra geldi buradaki en büyük eserleri sizlere göstermeye. Biraz kamerayı yakınlaştıracağım. Şimdi burada da yine Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini görüyorsunuz. Bu eser 15. yüzyılın sonuna ait. Şimdi geldik 3. kattaki ilk salona. Şimdi hemen arka tarafta kitapların hangi araç ve gereçlerle yazıldığını görüyorsunuz. Şimdi burada da hemen sağ tarafında sizin için Bir örnek var. hemen arka tarafa döndüğümde Burada görmüş olduğunuz kitapların hepsi İncil. az önce size gösterdiğim eşyaları şimdi daha yakından ve net bir açıdan gösteriyorum. Burada yine ikon resimler var. Burada gördükleriniz de mineral taşları. Şimdi geldim bir diğer odaya. Bu görmüş olduğunuz eser 18. yüzyıldan kalma. Şimdi burada da Hristiyanlık dininde meleklerin tasvirini görüyorsunuz. Bu eser de yine 18. yüzyıldan kalma.
Bu eser 17. yüzyıldan kalma bir eser. Bir kapı sanırım. Burada da yine Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini tasvir etmişler. Hemen sol tarafa döndüğümde de yine burada çeşitli eserler var. Şimdi geldik müzedeki son odaya. Burada da bol bol fresk var. Şimdi freskleri daha rahat görebilmeniz için kamerayı yukarıya kaldırdım. Ve bu müzede size göstereceğim son eser bu. Şimdi müzenin çıkışına geldim. Daha doğrusu müzeden çıktım. Böyle bir bahçe var. Bu bahçenin hemen girişinde burada sol tarafta görmüş olduğunuz bir aktörün anıtı. Burada da kilisenin meşhur çanları var. Burada da yine bir tane anıt var. Ama eski Slav diliyle yazılmış. Dolayısıyla okuyamıyorum ne olduğunu. Tabii bu müzenin yakınlarında bol bol kilise görmeniz mümkün. Şimdi burada da az önce size bahsetmiş olduğum kiliselerden bir tanesini görüyorsunuz.